Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Banotu ya da Latince adıyla Hyoscyamus, patlıcangiller yani Solanaceae ailesinin zehirli alt ailelerinden biridir. Güzel avrat otu yani Atropa belladonna'yı anlatırken kısaca değindiğimiz banotları da en az onun kadar zehirlidir. Bilinen banotu türlerinin sayısı bitki günlüğümde ondan bahsettiğim ilk günden bu yana 3 kat artmış görünüyor. Günümüzde tamamı zehirli olan 31 alt türü olduğu bilinen banotlarının en ünlü bireyleri ise kara banotu olarak bilinen Hyoscyamus niger ve ak banotu olarak bilinen Hyoscyamus albus'tur. Bu arada merak edenler için Latince'de Hyoscyamus, domuz baklası anlamına gelmektedir. Bir olarak tüketilmesi halinde ölümcül olan banotunun tüm organları zehirlidir. Zehirlenme halinde sanrılar, körlük, titreme nöbeti, koma ve kalbin ya da solunumun durması neticesinde ölüm görülebilir. Kötü kokulu bir bitki olan banotu rozet biçimli yapraklar oluşturur. Mor damarlı ve merkezi siyaha dönen, krem rengi veya sarımtırak huniye benzer çiçekler açar. Çok sayıda tohum üretebilen banotu türüne göre tek ya da çok yıllık olabilir. Tek yıllık olan türleri yazın çiçeklerini sergiler. Çok yıllık olan türler ise kışın yapraklarının tamamını yitirerek toprak altındaki kalın kökleri sayesinde hayatta kalır ve baharda çiçek açar. Çok yıllık olan türler tek yıllık olanlara göre daha gür ve uzundur. Ve ne yazık ki banotları her yerde karşınıza çıkabilir. Neden ne yazık ki dediğimi az sonra açıklayacağım. Banotu cadıların çok eski çağlardan beri kullandığı zehirli otlardandır. Cadılar bitkinin içerdiği hyoskamin ya da daturin adı verilen zehirli ve narkotik etkiler gösteren kimyasal ile transa geçerek kötü alemle iletişim kurar, uçan süpürgelerini sürdükleri sihirli karışımlara banotun da eklenmiş. Süryanilerin de bu otu büyülerden korunmak için evlerinin kapılarına astıkları bilinir. Bu ot eskiden sinir ve diş ağrılarını ve acıyı dindirmek, titreme ve kasılmaları yatıştırmak için merhem olarak da kullanılmıştır. Hatta günümüzde Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarda ve yanı sıra bazı böcek ve fare ilaçlarında da ak banotu kullanılmaktadır. Bitkinin yaprakları da astım ve benzeri rahatsızlıkların tedavisine tüplü olarak yakılmıştır. Eski bir inanışa göre çarşafların içine konan banotu her nasıl oluyorsa kişinin namusunu da korurmuş. Bitkinin tarihine bakıldığında İslamiyet'e geçiş sonrası Türk kültüründe Bitki Günlüğüm kanalının ilk günden beri her nedense en çok izlenen bitki videolarından birinde olduğu gibi banotu da keyif verici bir hobi olarak kullanılmış gibi gözüküyor. Fakat burada hemen bir uyarıda bulunmalıyım. Siz sakın bu bahsedilen eski Türkler gibi olmayın. Keza kısa vadede delirium ve uzun vadede ise demansa kadar varabilen, büyük ihtimalle de doğru doz ayarlanamayacağı için ölümle sonuçlanabilecek bir deneyim yaşanabilir. Bitkileri çok sevdiğini söyleyen bazı insanlar umarım bitkileri doğru şekilde sevmeyi de öğrenirler. Bunu öğrendiğimde gerçekten okuduklarıma inanamadım ama 80'li yıllarda ülkemizde çocuklar arasında banotu yapraklarını ısırarak hayatta kalmak gibi tuhaf bir çocuk oyunu da icat edilmiş. Hatta 2 çocuk sırf bu nedenle hayatını kaybetmiş. Bir 80'ler çocuğu olarak böyle bir oyunu ben bu yaşımda ilk defa duydum. Belki sizler de ilk defa duyacaksınız. Günümüzün çocukları genelde evden pek çıkmadıkları için en azından böyle ölümcül oyunlar oynamıyorlardır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki anne baba olarak çocuklarınızı her an izleyemezsiniz ve kendi kişiliklerini oluşturmaları açısından da bu doğru bir yaklaşım değil. Fakat onlarla konuşarak güvenlerini kazanmanız, onlarla anne baba olmanın ötesine bir dostluk kurmanız, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmeleri açısından çok önemli. Banotu, bitkinin zehrine karşı bağışıklık oluşturan bazı tozlaştırıcı böcekler haricinde hiçbir canlının yaklaşmadığı bitkilerdendir. Kötü kokulu bitkilerin bu adeta kaderidir. Çünkü doğadaki zehirli bitkilerin neredeyse tamamı kötü kokar. Bunun nedeni de bu bitkilerin içerdiği karmaşık kimyasal bileşiklerdir. Bitkinin bu şekilde evrimleşme nedeni ise kendi savunma güdüsüdür. Böylece otçul veya zararlı canlılardan zarar görmez. Diğer yandan her bitki gibi zehirli bitkiler de üremek ve nesillerini devam ettirmek için tozlaşmaya ihtiyaç duyarlar ve onları tozlaştıracak sinek ve böcekler leşçil canlılardır ve özellikle böyle bir kokuya çekim duyarlar. Fakat şunu da unutmamak gerek, doğada güzel kokan ama zehirli olan bitkiler de var. Mesela şimdi ilk aklıma gelen zakkum ya da bazı kokulu laleler gibi. Ayrıca hiçbir kokusu olmadığı halde zehirli olan bitkiler bile var. Mesela çoğu lale türünün ve ağlayan çiçek olarak bilinen Diefenbach'ın belirgin bir kokusu yoktur. Banotu çiçeklerin dilinde gizem, yasak olana karşı duyulan merak, bilinmeyen bir tehlike ve dönüşümü simgeler. Rüyada banotu görmek ise bilinmeyenlerin açığa çıkmasına, yaşamda çok farklı bir döneme girileceğini ve zararlı etkilerden korunma ihtiyacını işaret edermiş.
Antik Roma'da cenazelerde yakılan banotunun yeraltı dünyasının kapılarını aralayacağına inanılırmış. Benzer bir inanışa göre Antik Yunan döneminde ölülerin başına banotu çiçeklerinden bir taç koyarlanmış. Böylece banotun ölen kişinin kim olduğunu unutmasını ve yeryüzüyle bağlantısını kesmesini sağladığına inanılırmış. Orta Çağ Avrupa'sında bira üretiminde sarhoşluğu artırması amacıyla banotu kullanılmış. Fakat yaşanan ölümlerin artmasıyla banotunun kullanımından vazgeçilmiş. Almanlar da yağmur getirmesi için banotları yakarlarmış. Öte alem varlıklara temas halinde olan ve zaman zaman şekil değiştirerek çeşitli hayvanların suretine bürünebilen Orta Asya şamanlarının da bu otu ritüellerinde kullandıkları bilinir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.